Ben Volkan Voyvoda. Eşkıya belgeleri ve günlükleri Kurttepe Karacaköy. Kurttepe yolu hafif meyilli olup çevresi ağaçlıktır. Daha ileride rengarenk kesme taşlar göze çarpar. Tepenin ortasındaki kayada 3-4 adım büyüklüğünde bir kurt resmi vardır. Ağzı açıktır. Kafası yola bakar, bu bizim kılavuzumuzdur. Bu yolu izlersek bir sahipsiz tepeye ulaşırız. Bu tepenin üst tarafında sivri bir mezar vardır. Bu mezar sahte olup dikkat edilecek husus burada bir taşta istavroz görürüz. Bu taş Vezir Köprü'den sökülmüş olup buraya kadar binbir güçlükle getirilip altına da bir kazan paramız yerleştirilmiştir. Karacalar Köyü, Ayranpınarı, Uzun Ali Değirmeni, Kara Hasan Köprüsü, Oratepe, Kudrethamamı, 140 gün civarında devamlı olarak Haramiler Deresi civarında dolaştık. Bir Rum köyünü bastık. Kadınları ile gönül eğlendirdik. Zengin ganimetler elde ettik. İşte Haramiler Deresi'ni aşar, Bağdat yolunu gezersek, Deve Bağırtan Yokuşu adını verdiğimiz dik ve sarp bir yokuşu yaralar geçeriz. Ancak kahin bir yerde bir gece ve yarım gün konakladık. Bu civarda yüklü bir deve resmi olup önünde bir diğer deve yükünü boşaltmış, yüküne doğru bakar vaziyettedir. Onun önünde bir sıpa resmi vardır. Az meblağ yüklü olup en az 100 kişiyi günlerce besler. Biraz ileride hafif bir yokuşta öğlen vaktine yakın ormanda ilerliyorduk. Bu ismi adamlarım ve benden başka kimse bilmez. Dedim ki burası Pamukçu yokuşu olsun. Bu yokuşu yarım saat civarında geçtik. Ve yokuşun sona erdiği yerde taşa bir balık, bir ok, bir nal resmi yaptık. Balık oka, ok balığa bakar şekildedir. Yakınında bir değirmen vardır ve değirmenin yanına vardığımızda mola verdik çünkü çok yorgunduk. Değirmenci Stefan bizi ağırladı, karısını bana ikram etti. Doğrusu karısı da oldukça güzeldi. Esmer mavi gözlü, uzun boylu ve balık etinde geniş kalçalı sabaha kadar gönül eğlendirdim. Sabah uyandığımda bir baktım en kıymetli haritalarım ve bir çanta altın param çalınmıştı. Değirmenci ise meydanlarda yoktu. Hemen adamlarımı uyandırdım. Anında atlara atladık ve yıldırım süratiyle peşlerine düştük. Karacalar Köyü civarında Stefan ve karısını kıstırdık. Kısa süren bir mücadeleden sonra Stefan'ı öldürdük. Bir mezar yaparak içine koyduk. Angela'yı aramıza katarak yolumuza devam ettik. Bu güzel kadına kıyamamıştım. Ayrıca kadına da ihtiyacım vardı doğrusu. Bir bakır para ve kıymetli 3 yerin haritasını Kurtdere denilen bir yere inerek dereyi izlemeye başladık. Burada Anataşo oymalı Ali Ağa değirmenini bulduk. Sahibi ise bir Türktü. Kendisini vurduk. Değirmenin adını Uzun Ali Değirmeni olarak vaaz etmiştim. Değirmenciyi kuyuya atarak yaptığımız mezara bir bakır parayı ve kıymetli 3 yerin haritasını yerleştirdim. Burada Angelika adamlarımdan biri tarafından tecavüz edilerek öldürülmüştü. Bu adamımı affetmedim. Oracıkta öldürdüm. Uzun Ali mezarı yakınlarında bu mezarları yaptırdım. Cesetleri buraya koydurdum. Angela'nın zümrütten yüzüğü ve kolyesi baş ucunda olup sadece saygı ve sevgi neticesinde kendisine bıraktım. Şifreli haritalarım Karacalar Köyü'nün arkasına dolanarak, beyaz bir taşa oyarak muazzam bir şekilde ağzında mektup bulunan posta güvercini resmini yaptık. Bulacak olursanız mektubu kırın, içinde şifreli bir harita olacaktır. Bu haritamda Kara Hasan Köprüsü'nde bir mevcut paramızın yerlerini ihtiva eder. 37 günde çizilmiş dağ tepe ova isimleri şifreli olarak bulunmamakla beraber 2 katı günde çözülür. Konstantin eyaletinden itibaren emanetlerimizin yerlerini noktalarına varıncaya kadar burada izah edilmiştir. Uzun Ali Değirmeni Ali Bey köyü yakınlarındadır. Ben
Uzun Ali Değirmeni civarında Keçideresi olaylarını ileride ifade edeceğim. Karacalar Köyü'nün arka kısmına geldik. Burada 2,5 gözlü bir metre genişliğinde üzerinde su geçirilen mermer oluklu ve mermer ayaklı çok güzel inşa edilmiş bir köprü bulduk. Dikkat edilecek olursa kuru bir derenin üzerine kurulduğu görülür. Kemerli bir köprüdür. Toprağın rengi de deve tüyü rengine eşittir. Ayranpınarı'na 300 adım mesafede tepede taş döşemeli yolu bulunan Hora Tepemiz mevcuttur. Yolu izlersek sol tarafımızda bir çeşme görülür. Çeşmenin taşında bir gayda resmi ile üzüm salkımı resmi vardır. Bu çeşmenin arkasına bakarsanız 4 köşe bir taş mevcuttur. Bu yontma bir taştır. Kemençe resmi bu taşın üzerinde olacaktır. Sandık taşın altında mahzen, civarda bir de keçi resmini görürsünüz. Hora Tepemize çıkarsanız toprak içinde gömülü 38 adet oturak taşımız vardır. Görecek olursanız bunlardan bir adedi değişik olup rengi de farklıdır. Kaldırıp bakınız. Ortada sandık biçiminde siyah bir taş olup altında mahzenimiz vardır. 1350 okka çeken Napolyon altını bu taşın üzerinde istavroz olduğu gözünüzden kaçmayacaktır. İçlerinde en basit fakat en enteresan olanı 3 adet dikili taştır. İkisi bir arada olup üçüncüsü bunlardan farklıdır. İkisi bir arada olandan sağdakini kaldırın. Burada bir kemençe resmini görmeye çalışın. Şayet görebilirseniz kırın, kırar kırmaz epey bir ganimetiniz olacaktır. Ayranpınarı olarak işaret ettiğim pınar Horatepe'nin 300 adım etek tarafına rastlar ve bu pınara epeyce mesafede ve bu pınarın arkasından ana taşta bir gayda resmi olacaktır. Onun arkasında 1350 okka çeken Napolyon altını saklayan 3 basamaklı merdiveni bulurum. Merdivenin altına bakarsan aradığınızı bulup memnun olursunuz. Evet arkadaşlar, eşkıya belgelerinde size burada aslında çok önemli bilgi veriyor bize. Gayda resmi diyor, kemençe resmi diyor. Hatta başka eşkıya belgelerinden de söyleyeyim sizlere. Bağlama resmi diyor. Bağlamalar yapmış oldukları bağlamada tellerin bir kısmının olmadığını söylüyor. Daha kısacası yapılmış olan müzik aletlerinin arkadaşlar olduğu taşların, kayaların altlarında saklamalar olduğunu defalarca şimdiki olduğu gibi, örnekte olduğu gibi karşılaştık ve duyduk, okuduk. Haricen şu da önemli. 3 basamaklı merdivenden bahsediyor anlatımda. 3 basamaklı merdivenlerin önemli olduğuyla alakalı daha evvelden de bilgi verdik. Ama şöyle bir nokta var. Bazen basamakların içlerine saklamalar yapıyorlar. Bazen de dışlarına yapıyorlar. Ya da bir kaya yapıyorlar. Kaya yaptıktan sonra bir farklılık var. Ne diyor? 3 tane taş vardır diyor. Bunlardan 3'ü de farklıdır. Renkleri fark edersiniz diyor. 2 tanesi bir yerdedir ve mesafesi birbirine hemen hemen yakın olan taşlar da olur ama 3 taşın bir tanesi diğerlerine göre daha uzakta olur. O taşın altına da saklama yapabiliyorlar. Üzerinde de ufak tefek murç izleri ve eşkıya işaret sistemleri olarak anlatmış olduğumuz işaretçi sistemlerinden birini de yapıyorlar. Mesela 2 tane W, mesela köpek işareti değil mi? Mesela yengeç işareti. Biraz evvel anlatmış olduğum kılıç işareti, tüfek işareti, silah işareti, yani tabanca işareti. Ama bazen de bu işaretleri yaptıkları direkt taşın üzerinde olmuyor da 3 adım kendi bildikleri 5 adım önemli adımlamaları var, onu da söyleyeyim. 3, 7, 9, 10, 20, 21, 50, 28 de Hazreti İsa'nın biliyorsunuz balık tutmayı öğrettiğinde tutulan rakamda, öyle hatırlıyorum. Şurada anlatımlarında ne diyor? Bunlar için Yahudiydi, Hristiyandı, ne bileyim arkadaşlar, Ermeniydi fark etmiyor. Değirmenciyi yakalamışlar, Stefan öldürmüşler sonra. Öldürdükten sonra gömmüş, o anlatımlarında var. Bölge işaretçisi olarak söylemiş olduğu posta güvercini ve ağzında mektup olduğunu söylüyor. Bir taşın üzerine yapmışlar. Sonrasında da bölgenin bütün saklantılarının olduğu yerleri anlatıyor.
Yapmış olduğu bölge işaretinde Horatepe ne diyor? Karacalar Köyü, Ayranpınarı, Uzun Ali Değirmeni, Karahasan Köprüsü, Horatepe, Kudret Hamamı gibi yerlerin aslında da birbirlerine yakın yerler olduğunu söylüyor. Bunun da bir tane bölge işareti vardır. Biraz evvel anlatmış olduğu gibi bir güvercindir ki çok kullanır. Güvercin, posta güvercini onun bölge haritalama sistemlerinde koymuş olduğu haritalarının olduğu yerle alakalı bu ikinci, üçüncü anlatım. Ne demişti? Bir dere kenarında güvercin vardı. Kara güvercini bulursunuz. Ve o güvercinde benim bütün mal varlığımın, çevreye dağıtılan mal varlığımın, saklantılarımın olduğu haritalama sisteminin taştır ya da krokidir ya da altında haritaları vardır. Yanında kayalar vardır. Çatlak aralarına dikkat edin der. Mantığın oluşmasını sağlıyor bizde. Her ne kadar bir kısmı doğru ya da aslında hepsi doğrudur bana göre. Şifreleme vardır burada. Bu şifrelemeyi çözmek önemlidir arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Diğer videolarımızda ve eşkıya belgelerinde bu kaçıncı hatırlamıyorum. Anlatımlarımız oluyor. Takip etmenizi öneririz. Bunlardan daha ziyade arkadaşlar sizin göndermiş olduğunuz yüzlerce işaret sistemi var. Analiz videolarımız var. İşte videolarımızda. Onların hepsi Anadolu'nun farklı bölgelerinden gönderilmiş olan gerçek işaret sistemleri ve özel tekniklerle arkadaşlar anlatımlarımızı, işaretleri çözmeye çalışıyoruz. Ne anlattıklarını anlatıyoruz. Nasıl teknikler kullanılmış, nasıl bakmanız gerektiği hususunda size bilgiler veriyoruz. Bakın bu çok önemlidir. Herhangi bir menfaatimiz yok. Herhangi bir menfaatimiz olmadığı gibi tecrübelerimizi de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bazen çok parlaktır. Bakmayı ve görmeyi bilemeyen insanların gözlerini kamaştırır. Hoşça kalın diyoruz.